Sana bir şey söyleyeceğim ve belki ilk başta canını sıkacak. Hayatındaki en büyük engel patronun değil, ailen değil, şanssızlığın hiç değil. O engel aynaya baktığında gördüğün kişi. Kulağa sert geliyor biliyorum ama bitir şu videoyu izlemeden gitme. Çünkü 10 dakika sonra kafanın içindeki o görünmez duvarları nasıl yıkacağını tam olarak bileceksin. Yeni bir iş, yeni bir ilişki, yeni bir hayat kurma cesaretini belki de bugün, burada bulacaksın. Hazırsan başlıyoruz. Önce şunu netleştirelim. Sınırlayıcı inanç nedir? Basitçe, kendin veya dünya hakkında gerçek sandığın ama aslında seni küçük bir kutuya hapseden bir düşünce. Mesela, ben yeteneksizim, param asla yetmez, bu yaşta artık çok geç gibi cümleler tanıdık geldi mi? İşte tam da bunlardan bahsediyorum. Bu cümleler sana o kadar gerçek gelir ki onları hiç sorgulamazsın bile. Ama işin ilginç yanı, bunların çoğu senin kendi fikrin bile değil. Peki nereden geliyor bu inançlar? Cevap seni şaşırtabilir. Çoğu sen daha 7 yaşına bile gelmeden beynine kazınmış. Evet, yanlış duymadın. Psikologlara göre karakterin ve dünya görüşünün büyük bir kısmı 7 yaşından önce şekilleniyor. Yani şu an sana engel gibi görünen o ses aslında küçük bir çocuğun kafasından bugüne miras kalmış bir kayıt. Şimdi bunu nasıl fark edeceğimize bakalım. Küçükken bir öğretmenin sana "sen matematikten anlamıyorsun" dediğini hayal et. O an sadece bir cümleydi. Ama sen o cümleyi bir gerçek gibi kaydettin. Ya da ailen sürekli "para ağaçta yetişmiyor, hayaller karın doyurmaz" dediyse, büyüdüğünde farkında bile olmadan parayla ilişkin korku üzerine kurulu oluyor. Bunun adı gözlemsel öğrenme. Çevrende gördüklerini, yaşadıklarını beynin otomatik olarak kural kitabı gibi kaydediyor. Ve en kötüsü ne biliyor musun? Bu kurallar seni büyüdükten sonra bile takip ediyor. Çünkü beynin değişimi değil, tanıdığı şeyi güvenli buluyor. Beynin için yeni bir şey denemek, bilinmeyen bir ormana girmek gibi. Eski inançsa 1000 kere yürüdüğün tanıdık yol. İşte tam burada devreye konfor alanı giriyor. Ama dikkat, konfor alanı mutlu olduğun yer değil, sadece tanıdık olduğun yer. Bazı insanlar mutsuz bir ilişkide, sevmediği bir işte yıllarca kalır. Neden? Çünkü değişim korkusu, mevcut acıdan bile daha güçlü gelir. Şimdi düşün, sen de böyle bir şeyin içinde miydin? Ya da hala içinde misin? Cevabı yargılamadan, sadece fark ederek ilerleyelim. Çünkü fark etmek, değişimin ilk ve en önemli adımı. Şimdi gerçek hikayelere geçelim. Sana gerçek bir örnek vereyim. J.K. Rowling, Harry Potter'ı yazdığında 12 yayın evi tarafından reddedildi. Her reddedilişte belki de bu hikaye hiç kimseye ilginç gelmeyecek diye düşünebilirdi. Ama düşünmedi. Ya da düşünse bile durmadı. Ya da Thomas Edison'u düşün. Ampulü bulana kadar binlerce kez başarısız oldu. Ona sorduklarında ne dedi biliyor musun? Başarısız olmadım. Sadece işe yaramayan binlerce yol buldum dedi. Bak, aynı olaya tamamen farklı bir bakış açısı. İşte sınırlayıcı inançla güçlendirici inanç arasındaki fark tam olarak burada. Olay aynı. Senin ona verdiğin anlam farklı. Şimdi sıradan biri de olabilir bu örnek. Mahallenden birini düşün. Belki liseyi bırakmış ama şimdi kendi işini kurmuş biri. O kişi de senin gibi korkmuştu muhtemelen. Ama bir noktada "bu korku beni durduramaz" dedi ve adım attı. Fark ettin mi? Hepsinin ortak noktası şu. Başarı korkunun yokluğu değil, korkuyla birlikte yürüyebilmek. Peki bu kadar güçlü bir şeyi biz nasıl kırabiliriz? Bilimsel olarak neler oluyor beynimizde? Şimdi ona bakalım. Beynin sık kullandığın düşünce yollarını güçlendirir. Buna nöroplastisite deniyor. Yani beynin kendini yeniden şekillendirme yeteneği. Her "ben yapamam" dediğinde beynindeki o sinir bağlantısı biraz daha kalınlaşıyor, biraz daha güçleniyor. Tıpkı sık kullanılan bir patika gibi. İyi haber şu, aynı mekanizma tam tersi içinde çalışıyor. Yeni bir düşünceyi tekrar ettikçe yeni bir yol açılıyor beyninde. Yani "ben öğrenebilirim" cümlesini yeterince tekrar edip yeterince yaşarsan, bu da beynin için yeni ve güçlü bir yol haline geliyor.
Buna bilim dünyasında nöral yeniden kablolama deniyor. Kulağa karmaşık gelse de aslında çok basit bir mantığı var. Tekrar eden düşünce ve davranış kalıcı değişim yaratır. Bir kere denemek yetmez ama sistemli tekrar her zaman kazanır. Peki bunu nasıl uygulayacağız? İşte burada işin pratiğe döküldüğü, gerçekten değişimin başladığı yere geliyoruz. Ama önce senin kendi sınırlayıcı inançlarını nasıl bulacağını göstermem lazım. Çünkü göremediğin bir şeyi değiştiremezsin. Hazır mısın? Şimdi birlikte adım adım kendi zihnindeki o gizli duvarları ortaya çıkaracağız. Birinci adım, kendine şu soruyu sor. Hayatımda hangi alanda sürekli aynı sonucu alıyorum? İlişkide mi, kariyerde mi, parada mı? Çünkü tekrar eden sonuç tesadüf değildir. Arkasında hep aynı düşünce kalıbı vardır. İkinci adım, o alanda kendine söylediğin cümleyi yakala. Mesela, ben güven veren biri değilim ya da bende bu iş yok. Bu cümleyi bulduğunda ona şunu sor. Bu gerçekten benim mi yoksa bana öğretilen bir şey mi? Çoğu zaman cevap seni şaşırtacak. Çünkü o cümle senin değil, belki bir öğretmenin, bir ebeveynin, bir eski sevgilinin sözü. Üçüncü adım, kanıt ara. O inancın yanlış olduğunu gösteren, hayatından en az bir örnek bul. Bende bu iş yok diyorsan, geçmişte başardığın ama başlarken imkansız gördüğün bir şeyi hatırla. Mutlaka vardır. Hepimizde var. Çünkü zihin kanıt bulduğunda inancı çok daha kolay bırakıyor. Sadece değiştir demek yeterli değil. Ona kanıt göstermen lazım. Şimdi bu 3 adımı kendi hayatında uyguladığını düşün. İşte tam burada gerçek dönüşüm başlıyor. Peki inancı fark ettik, kanıtı bulduk. Şimdi ne yapacağız? İşte burada yeniden çerçeveleme tekniği devreye giriyor. Eski cümle, bende bu iş yok. Yeni cümle, henüz bu konuda yeterince pratik yapmadım. Fark ettin mi? Küçük ama devasa bir fark. Yeni ve henüz kelimeleri beynine kapının kapalı değil, sadece kilitli olduğunu söylüyor. Ve kilitli kapılar açılabilir. İkinci teknik, küçük kanıt biriktirme. Büyük bir sıçrama yapmana gerek yok. Küçük ama sürekli adımlar at. Konuşmaktan korkuyorsan, önce bir toplantıda tek bir cümle söyle. Bu kadar basit. Ama her tekrarda beynine yeni bir kanıt eklersin. Üçüncü teknik, çevreni değiştir. Çünkü sınırlayıcı inançların çoğu çevrenin sana söylediği şeylerden besleniyor. Seni küçümseyen, hayallerinle dalga geçen insanlarla vakit geçiriyorsan, o inancı kırman çok daha zor olur. Ama seni destekleyen, senin büyümene inanan insanlarla olduğunda, o yeni inanç çok daha hızlı kök salar. Son teknik, günlük tutma. Her gün o eski cümleyi kırdığın anı yaz. Bir hafta sonra geriye baktığında ilerlemeni göreceksin. Şimdi baştaki cümleye geri dönelim. Kendini durduran tek kişi sensin. Ama bu kötü bir haber değil. Aslında en özgürleştirici haber. Çünkü eğer kendini durduran sensen, kendini başlatacak olan da yine sensin. Bu gücü hiç kimse senden alamaz. Bugün, şu an, bu videoyu izlerken bile bir şey değişti. Artık o sesin nereden geldiğini biliyorsun. Ve artık ona, bu benim gerçeğim değil, sadece eski bir kayıt diyebilirsin. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Yorumlara senin en çok tekrarladığın o sınırlayıcı cümleyi yaz. Belki birinin ihtiyacı olan cesaret senin yorumunda saklı. Ve eğer bu video sana bir şey kattıysa, beğen, kanala abone ol. Çünkü zihnini yeniden yazma yolculuğu daha yeni başlıyor.